Sabahın erken saatlerinde başlayan o tanıdık telaş, trafiğin bitmek bilmeyen gürültüsü, işlerin ve sorumlulukların omuzlara yüklediği görünmez ağırlık, modern insanın en büyük çıkmazı, kendini hapsettiği bu rutin döngüler. Her günümüz bir öncekinin kopyası gibi geçip giderken zihnimizdeki stres yumağı da sessizce büyüyor. Çoğu zaman dinlenmenin sadece durmak, uyumak veya hiçbir şey yapmamak olduğunu sanıyoruz. Oysa zihnin gerçek ilacı bedeni durdurmakta değil, ruhu şaşırtmakta saklı. Benim için stresle başa çıkmanın en iyi, en kestirme yolu konfor alanının o güvenli ama sıkıcı sınırlarını ihlal etmekten geçiyor. Alışık olunmayan, bedenin ve zihnin tamamen yabancısı olduğu aktivitelerin içine dalmak insana yaşadığını yeniden hatırlatıyor. Ruhumdaki o pası silmek için bugün rotamı çok başka bir yere çevirdim. Sizi Antalya'nın o bilindik deniz ve güneş turizminden biraz uzaklaştırıp Manavgat'ta saklı kalmış doğanın kalbinde bir yere götürüyorum. Burası hayvanların demir parmaklıklar ardında mutsuzca volta attığı o eski tip kasvetli yerlerden biri değil. İçeri adım atar atmaz canlılara duyulan saygıyı ve özeni hissedebiliyorsunuz. Çok güzel korunan, doğallığı bozulmamış ve en önemlisi hayvanlarla aranızdaki o soğuk mesafelerin kalktığı bir atmosfer burası. İnsan burada sadece bir izleyici değil, doğanın bu döngüsünün bir parçası gibi hissediyor. Nerede olduğunu, nasıl gidileceğini ve diğer tüm lojistik detayları videonun açıklama kısmına bıraktım. Çünkü bu deneyimi herkesin kendi gözleriyle görmesini isterim. Bugün benim için milat sayılabilecek anlarla dolu. Hayat bazen ekranlarda veya kitap sayfalarında gördüğümüz güzellikleri kanlı canlı karşımıza çıkardığında bambaşka bir büyüye bürünüyor. Hayatımda ilk defa bir zebrayı bu kadar yakından gördüm. Üzerindeki o siyah beyaz çizgilerin kusursuzluğu sanki bir ressamın elinden çıkmışçasına nizami ve estetik. Doğanın bu kadar simetrik ve bu kadar kaotik olmayı aynı anda nasıl başardığına şahitlik etmek büyüleyiciydi. Sadece o da değil, zarafetin simgesi flamingolarla ilk tanışmamda burada gerçekleşti. Tüylerindeki o eşsiz renk tonları insana dünyanın sadece griden ve betondan ibaret olmadığını haykırır gibiydi. Onları izlerken zamanın nasıl aktığını unutuyor insan. Ancak bu geziyi sadece görsel bir şölen olarak tanımlamak yetersiz kalır. Bir yılanı, İnsanoğlunun belki de en kadim korkularından biri olan o canlıyı boynuma aldım. Soğuk, pullu ve güçlü derisinin tenime değdiği o an korkunun yerini derin bir saygıya bıraktı. O canlıyla temas etmek, ön yargıların kırıldığı, sadece o anın yaşandığı müthiş bir deneyimdi. Ve aslan, ormanların kralı efsanesiyle büyüdüğümüz o muazzam güç. Onu ellerimle beslemek, o vahşi kudreti, o yırtıcı bakışları sadece birkaç santim öteden hissetmek, adrenalini damarlarımda en saf haliyle hissettirdi. İnsanı hem ürküten hem de hayran bırakan o güç karşısında durabilmek, kelimelerle tarif edilmesi zor bir histi. Burada sadece bildiğimiz türler yok. Türkiye'de eşi benzerine rastlayamayacağınız, başka hiçbir yerde olmayan egzotik hayvanlar, dünyanın ne kadar renkli ve çeşitli olduğunu kanıtlar nitelikte. Her bir kafesi, her bir alanı gezerken karşılaştığım bu yaratılış harikaları beni derin bir sorgulamanın içine çekti. Böyle muazzam detaylarla, kusursuz bir dengeyle yaratılmış canlıları gördükçe insan kendi hayatını, o günlük dertlerini ne kadar da abarttığını fark ediyor. Bizler şu uçsuz bucaksız evrende toz tanesinden bile küçüğüz aslında. Ama egomuz ve kaygılarımızla kendimizi evrenin merkezi sanıp omuzlarımıza taşıyamayacağımız yükler bindiriyoruz. Oysa bir aslanın bakışında, bir zebranın deseninde veya bir yılanın sessizliğinde saklı olan o büyük gerçeği görmek gerek. Dertlerimiz bu kainatın büyüklüğü karşısında o kadar hafif ve o kadar geçici ki bazen sadece durmak, doğaya karışmak, başka bir canlının gözlerine bakmak ve ne kadar küçük olduğumuzu hatırlamak ruhumuza en iyi gelen terapi oluyor. Umarım bu video size de o nefesi aldırmış, kendi rutininizin dışına çıkmak için bir ilham vermiştir. Yeni keşiflerde buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.